Şöyle bir senaryo hayal edin. Türkiye'nin rüya gemisi TF2000 Doğu Akdeniz'de hızla ilerliyor. Olmaz ya, yürek yemiş bir donanma TF2000'e 200 kilometre mesafeden Harpun gemi savar füzesi fırlatıyor. TF2000 önlemek için hamlelerini yapmaya başlıyor. Öncelikle hedef 150 kilometre civarındayken Siper Ürün 2 fırlatılıyor ve Harpun bunu aşmayı başarıyor. 100 kilometre civarına geldiğinde Siper Ürün 1 fırlatılıyor. Harpun bunu da aşmayı başarıyor. Mesafe iyice yaklaştığında 25 kilometredeyken Hisar'da RF füzesi ateşleniyor ve Harpun bunu da aşmayı başarıyor. Normal şartlarda bunların üçünü birden aşması çok mümkün değil. Ama diyelim ki oldu. Böyle bir durumda TF2000 çaresiz mi kalacak? Yani katmanlar sona mı erdi? Hayır. Bundan sonra sıra Levent füzesinde. Peki Levent, Harpun gemisavar füzesini engelleyebilecek mi? Daha da önemlisi, hadi Harpun ses altı bir füze. Peki ya süpersonik bir füze olsaydı Levent buna karşı etkili olabilecek miydi? Hadi hızlıca bu soruları cevaplayalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Denize kıyısı olan bir devlet güçlü olmak istiyorsa güçlü bir donanmaya sahip olmak zorunda. Çünkü savunma denizlerden başlar. Hele ki söz konusu Türkiye gibi üç tarafı denizlerle çevrili bir devletse donanma çok daha kıymetli hale geliyor. Çünkü üç tarafımız denizlerle çevrili ve bunların ikisi gerçekten sıkıntılı denizler. Batıda Yunanistan'la Cumhuriyet kurulduğundan beri gerginlik yaşadığımız Adalar Denizi. Türkiye'nin deniz çatışması yaşama ihtimali en yüksek olan denizi burası. Tabii 2010'lardan sonra güneyden bir rakip çıktığı da bir gerçek. Doğu Akdeniz Türk donanması için özellikle 2010-2020 arası önemli bir kriz bölgesiydi. Burada zengin doğalgaz ve petrol yatakları keşfedildikten sonra birçok büyük devlet buraya üşüştü ve bu süreçte bu bölgede birden fazla devletle çatışmanın eşiğine geldik. Çünkü hakkımızı yedirmemeye kararlıydık. 2020'den sonra ise bu bölge biraz daha sakinleşti. Karadeniz'de genel olarak büyük bir risk söz konusu değil ama Ukrayna Savaşı'nda da görüldüğü gibi orada da bir anda bir savaşın patlama ihtimali her zaman var. Doğu Akdeniz'e geri dönersek dedim ya, bütün Batı oraya geldi ama biz hakkımızı yedirmemeye kararlıydık. Tabii bu sadece diplomatik girişimlerle başarılabilecek bir şey değil. İstediğiniz kadar iyi siyaset yapın, uluslararası hukuk istediği kadar sizi haklı çıkarıyor olsun. Özellikle Müslüman bir devletseniz, ordunuz güçlü değilse hakkınızı alamazsınız. Yani Müslüman devletler için uluslararası hukuk askeri anlamdaki güçleri kadardır, caydırıcılıkları kadardır. İşte bu yüzden Doğu Akdeniz dahil denizlerimizde haklı olmak istiyorsak donanmamızla ilgili gelişmeler oldukça önemli. Zaten Türkiye bunun yeterince farkında. Şu an dünyada donanmasını güçlendirmek için Türkiye kadar çaba gösteren ikinci bir devlet yok. Ve işte bu modernleşme sürecinde yaşanan bütün gelişmeler oldukça önemli. Ama tabii ki bu gelişmelerin içinde savunma sistemleri her zaman en özel yere sahipler. Türkiye gemilerini korumak için alçak irtifadan yüksek irtifaya kadar birçok farklı hava savunma sistemi geliştiriyor. Katmanlı bir hava savunma ağı inşa ediyoruz, aynı karada olduğu gibi. Tabii ki bugün bütün katmanlardan bahsetmeyeceğim. Konuyu o kadar dağıtmayalım. Daha önce Çelik Kubbe'yi konuşmuştuk, o videoyu izleyebilirsiniz. Bugün odak noktamız Türkiye'nin nokta hava savunma sistemi olan Levent füzesi. Geçen ayın sonunda Levent'ten çok güzel bir haber geldi. Levent'in ilk kez bir deniz platformundan TCG Beykoz gemisinden atışı gerçekleştirildi ve test senaryosundaki bütün görevleri yerine getirdi. Yani bir testi daha tamamlamış oldu. Yıl içerisinde bu füzeyle birçok farklı atış testi gerçekleştirilecek ve başlangıç seviyesi seri üretim fazına geçilecek. Tabii bu hemen bu yıl ABD'li muadilinin yerini alacağı anlamına gelmiyor. Daha çok fazla test yapılacaktır. Birazdan zaten konuşuruz bunları ama baştan belirtmekte fayda var. Levent'in test süreci bildiğiniz bütün füzelerden çok daha yoğun geçecek. Levent füzesi bizim için bir füzeden çok daha ötesi demek. ABD ve Almanya'nın vermediği sistemi ürettik. Bize ambargo uyguladılar, biz yerlisini üreterek cevap veriyoruz şu an. İşte bu yönüyle Levent bizim için bağımsızlık anlamına da geliyor. Neyse, daha fazla uzatmadan füzeyi konuşmaya başlayalım artık. Ama konuya Sungur hava savunma füzesini konuşarak başlayacağız. Çünkü hem Levent hem Sungur Roketsan üretimi ve Roketsan Levent'i Sungur sisteminin üzerinden geliştirdi. O yüzden kısaca Sungur'dan da bahsetmekte fayda var. Türkiye'nin portatif bir hava savunma füzesine ihtiyacı vardı. Bu yüzden Roketsan tarafından Sungur geliştirildi. Sungur 15 kilo ağırlığı olan, yani hafif portatif bir sistem. Temelde omuzdan atılabiliyor. Ama hem hava hem kara hem de deniz platformlarına entegre edilebilme özelliğine de sahip. 8 kilometre menzili var. Bu menzil sınıfının en uzun menzili. 6 kilometreye kadar irtifada etkili. Kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığı var. Hedefi otomatik olarak takip edebiliyor ve atış öncesi kilitlenme özelliğine sahip. Kullanım alanı çok geniş. Akıncı ve TB2 platformlarına entegrasyonu tamamlandı bile. TB3'e de entegre edilecek. Roketsan Sungur'un geliştirme faaliyetlerini tamamladı. Seri üretimine de başladı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etti. Burada edindikleri tecrübeleri işte bugün konumuz olan Levent füzesine aktardılar. Levent bir nokta hava savunma sistemi. 11 kilometre menzili var ve deniz platformları için son çare. Yani gemi savar füze fırlatıldığında engellemek için Levent devreye giriyorsa bu füze orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerinizi aşabilmiş demektir. Eğer süpersonik füzelere karşı etkili Levent'i aşabilirse zaten geminizi muhtemelen vurur. İşte bu yüzden her ne kadar Levent'in önemli bir testi yapılmış olsa da
bu füzenin hemen bu yıl envantere girmesini beklemek çok gerçekçi olmaz. Mesela bu füzenin muadili ABD-Almanya ortaklığından satın aldığımız RAM füzesi. Onun geliştirme sürecine baktığınızda zaten test sürecinin uzun olduğunu görürsünüz. RAM belki de bugüne kadar geliştirilen füzelerin arasında en çok test atışına sahip olanlardan biridir. Bu da elbette boşuna değil. Dedim ya, bu sistem geminin son savunma sistemi. Gemiye yönelen hedefi kesinlikle kaçırmamalı. O yüzden isabet yüzdesi yüksek olmak zorunda. Mesela RAM için bu oran %95'in üzerinde. Buna rağmen bir tehdit oluştuğunda RAM füzesi çift olarak ateşleniyor. Yani her seferinde aynı hedefe 2 tane birden ateşleniyor. Bunun amacı elbette isabet yüzdesini daha da arttırmak. Yani Levent başarısızlık şansı olmayan bir platform. Levent'in özelliklerinden bahsedeceğiz elbette. Ama tekrar aynı şeylerden bahsetmemek için şöyle bir şey yapalım. Türkiye'nin ithal ettiği Alman-Amerikan ortak üretimi olan RAM füzesiyle Levent'i karşılaştıralım. Hangisinin daha iyi olduğuna bu şekilde karar veririz. Öncelikle baştan şunu belirtmekte fayda var. RAM kendini kanıtlamış bir sistem. Levent ise daha atış testlerine yeni başladı. Yani biz bugün Levent'in beklenen özelliklerini konuşuyoruz. Karşılaştırmayı onunla yapıyoruz. Tabii bunu söylerken şunu da göz önünde bulundurmakta fayda var ki Türk savunma sanayi bugüne kadar geliştireceği sistemlerin hedeflenen özelliklerini paylaştığında bu hedeflere hep ulaşabildi. Yani burada da farklı bir şey olmayacaktır muhtemelen. Neyse, dediğim gibi iki füzeyi karşılaştıralım. RAM füzesi ABD-Almanya ortak üretimi. Levent füzesi ise Türkiye'nin tek başına ürettiği bir füze. Platform olarak bakarsak ikisi için de ana platform ada sınıfı korvetler. Ama Levent çok daha çeşitli gemilerde de kullanılabilir. RAM sisteminin konulamayacağı bütün gemilere Levent konulabilir. Nedenini birazdan konuşacağız. Güdüm sistemlerini karşılaştırdığımızda RAM füzesinde pasif radar ve kızılötesi arayıcı başlık kullanılıyor. Levent'te ise pasif radyo frekansı ve görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık kullanılıyor. Her iki füzede bu başlıkları birlikte kullanıyor. Bu sayede aldatılma ihtimali düşüyor. RAM füzesinin ağırlığı 73,5 kilogram. Levent ise 75 kilogram ağırlığında. RAM füzesi 127 mm çapa sahip. Levent 128 mm. RAM sisteminin 9 kilometre menzili var. Levent'in 11 kilometre. RAM 279 santim uzunluğunda. Levent 320 santim. RAM füzesinin yaklaşık 11,5 kilogramlık parçacık etkili başlığı var. Levent füzesinin 10 kilogramlık parçacık etkili ve yaklaşma sensörlü başlığı var. Yani özelliklerine yüzeysel olarak baktığınızda aslında aralarında çok büyük farklar yok. Tabi RAM daha eski bir sistem olduğu için alt sistemleri Levent kadar modern değil. Ama daha da önemlisi Levent bağımsız çalışabilen bir platform. RAM sisteminde radar yok ama Levent'in üzerinde AESA radarlar var. Bu yönüyle ABD'nin CRAM sistemine alternatif gibi görünüyor. Yani konsept olarak öyle. Levent'in üzerinde kendi radarı, kendi elektrooptik sistemi var. Gerektiğinde bağımsız, kendi başına kullanılabiliyor. Yani RAM mutlaka geminin sahip olduğu sensörleri kullanmak zorunda. Levent kendi sensörlerini kullanıyor. Kısacası bir gemiye koyup enerji vermeniz yeterli. Bunun elbette birçok avantajı var. Mesela RAM sistemini sadece fırkateynler gibi çok gelişmiş alt sistemlere sahip olan gemilerle etkili şekilde kullanabiliyorsunuz. Donanmalarda her tip gemide aynı gelişmişlikte alt sistemler olmaz. Yani mesela bir lojistik destek gemisinde fırkateyndeki gibi gelişmiş ve güçlü alt sistemler bulamazsınız. İşte bu yüzden RAM sistemini bu tarz gemilerde etkili şekilde kullanamazsınız. Kendi potansiyelini ortaya koyamaz. Ama Levent kendi radarlarını kullandığı için ne tür bir gemiye entegre ettiğinizin pek de bir önemi kalmıyor. Yani gemiye yerleştir, gemiden Levent'e enerji verebiliyorsan Levent kendi işini kendi halleder. Zaten otonom çalışan bir sistem. Yani operatör müdahalesine bile ihtiyaç duymuyor. Bağımsız sistemlere sahip olmasının bir avantajı da geminin farkındalığını arttırması. Geminin zaten kendi radarları var. Levent entegre edilince gemiye ekstra AESA radarlar eklenmiş oluyor. Yani geminin radarları tespit edemezse Levent'in radarları tespit edebilir. Hangi açıdan bakarsanız bakın bağımsız çalışabiliyor olması çok önemli. Sensörleri vurulan bir gemide hala bunun sensörleri çalışabiliyor olacak mesela. Bu bile başlı başına bir avantaj. Levent'in en dikkat çekici özelliklerinden biri güdüm sistemi. Az önce bahsettik. İki çeşit arayıcı başlığı var. İkisini de birlikte kullanıyor. Yani çift modlu bir güdüm sistemi var. Bir hedefe yönlendiğinde hem onun yaydığı ısıya hem de radar sinyallerine kilitlenebiliyor. Elektronik harp direnci buradan kaynaklanıyor. En yoğun elektronik harp uygulanan ortamlarda bile yüksek doğrulukla hedefini vurabiliyor. Zaten bu kadar gelişmiş bir füze olduğu için çok rakibi yok. Tabi bu durum bir yandan da avantaj. Şu an dünyada bir RAM sistemi var. Bir de Levent gibi 2-3 ülkenin geliştirmeye çalıştığı sistemler. Benzer bir füze sistemi Çin'de de var ama onu saymıyorum. Onun pazarı çok dar. Tabi bu durum Türkiye'ye ihracat anlamında ciddi bir kapı açacak. ABD'nin veya Almanya'nın silah satma konusunda isteksiz olduğu dost ve kardeş ülkelerimizin tamamına bu sistemi ihraç edeceğiz. Yani Türk ekonomisine de katkı sağlayacak. Ama daha da önemlisi hem bizi hem müttefiklerimizi RAM füzesi bağımlılığından kurtaracak. Bu bağımlılık zararlı bir bağımlılıktı. ABD ve Almanya'nın bu sistem üzerinden Türkiye'ye uyguladığı ambargolarda bunu net şekilde gösterdi. Askeri teknolojilerde Türkiye'ye özellikle son yıllarda sayısız alanda ambargo uygulandığını zaten gördük. Bugün konumuz olan RAM en çok sıkıntı yaşadığımız ambargolardan biriydi. Biz bu sistemi
sistemi ada sınıfı korvetlerde kullanıyorduk ama tedarik etmeye çalıştığımızda ciddi sıkıntılarla karşılaştık. Düşünün, öyle bir füzeden bahsediyorsunuz ki iki üreticisi var. ABD ve Almanya. Son yıllarda ambargo konusunu konuştuğumuzda en çok bahsettiğimiz iki ülkenin ortak üretimi. Tabii ki ambargo kaçınılmaz hale geliyor böyle bir durumda. ABD özellikle S-400 krizinden sonra Türkiye'ye RAM füzeleri konusunda örtülü bir ambargo uyguladı. Almanya ise aynı zamanlarda Türkiye'ye RAM füzesi konusunda açıktan ambargo uyguladı. Aynı zamanlara denk geliyordu çünkü Doğu Akdeniz'deki gerginlikler de o zamanlara denk geliyordu. Yani füzenin iki üreticisinden birinin onayı olmadığı için falan değil. İkisi de ambargo uyguladığı için alamadık bu sistemi. Ama ABD Ağustos 2024'te 94 adet RAM füzesinin satışını onayladı. Almanya ise Ekim 2024'te yani bir ay sonra ambargoyu kaldırdı ve bir silah paketinin satışını onayladı. Bu paketin içinde 100 adet RAM hava savunma füzesi de vardı. İkisi de 2024'te ambargo uygulamalarını geri çektiler. Bunun elbette siyasi sebepleri de var. Ama esas sebep bu değil. Türkiye bu ambargoların ardından iki farklı nokta hava savunma sistemi geliştirdi. Biri bugün konuştuğumuz Levent, diğeri Aselsan'ın geliştirdiği Göksur. Bu iki sistem test aşamasına geçince bir anda iki ülkede ambargoyu kaldırma kararı aldı. Yani ABD ve Almanya vermedi, Türkiye yerlisini yaptı. Yine kötü komşu bizi mal sahibi yaptı. Bu arada laf arasında öyle bir geçmiş oldu ama Levent gibi Türkiye'nin nokta hava savunmasında geliştirdiği bir de Göksur füzesi var. Türkiye'nin şu an iki yerli nokta hava savunma sistemi projesi var ve dünya üzerinde aynı anda iki nokta hava savunma sistemini geliştiren başka bir ülke yok. Birini bile geliştiremeyen, projeye başlamaya bile cesaret edemeyen gerçekten güçlü ülkeler varken biz aynı anda ikisini geliştiriyoruz. Buna rekabet açısından da bakabilirsiniz. Kaynakların israfı olarak da görebilirsiniz. Ayrıca bir videoda bu konuyu tartışabiliriz ama ben rekabet olarak görüyor ve değerli buluyorum. Bitirmeden füze sayısından da bahsetmekte fayda var. Son olarak bundan bahsedelim. RAM sistemi 21 füzeli bir sistem. Test videosuna bakarsak Levent ise 11 füzeli. Bu bir dezavantaj değil. Levent'in farklı versiyonları geliştirilecek. Bunların arasında RAM gibi gemiye bağlı ama füze sayısı fazla bir versiyonda olacak. Yani kısaca özetlersek Türkiye gemilerin son şansı diyebileceğimiz nokta hava savunma sistemini yerleştirdi. Hem daha gelişmiş hem daha bağımsız bir platforma kavuştuk. Kavuşmak üzereyiz. Bu şekilde inşallah mümkün olan en yakın zamanda ada sınıfı korvetlerimize ve sonra diğer gemilerimize Levent'in entegre edildiğini de görürüz. Sürecin sonunda Levent korvetlerimizden bağımsız, korvetlerimiz dışarıdan bağımsız olacak. Sadece bu yönüyle bile mesele çok kıymetli. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.